Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yumurtalı, sütlü, kuru yufka tarifi hazırlıyorum. Evet, arkasından mantı makarna da hazırlıyoruz. Hepsi bir videoda. Ve tariflerimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 11 kilo unun üzerine 2 avuç kalın turşuluk tuz ekleyelim. 5 tane yumurtayı 1 litre sütle çırparak içine ilave ediyorum. Evet, yeteri kadar su ilavesi yapalım. Ilık su da olabilir. Evet, hamuru iki elimle hızlıca toparlanana kadar yoğuruyorum. Orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Çok fazla sert olmasın. Yeteri kadar içme suyunu azar azar ekleyerek hamurumu hazırlamaya devam ediyorum. Evet, hamuru toparladıktan sonra sabırla yoğurma işlemine devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru toparladım. Gördüğünüz gibi üzerini kapatıyorum. 1 saat dinlenmesi için bekliyorum. Evet, dinlendirdiğim hamuru böyle büyük bir parça hamur keserek sofranın üzerine alıyoruz. Ve kestiğimiz hamuru yoğurarak toparlayalım. Ortadan keserek hamurumuzu şerit halinde uzaltalım. Bu sayede beze yapmamız daha kolay olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi hamur kendini salmıyor. Gayet özlü. Mandalinadan biraz büyük olacak şekilde bezelere keselim. Ve kestiğimiz bezeleri yuvarlıyorum. Bir tepsinin içine alıyorum. Büyük bir poşetin içine alarak en az yarım saat dinlenmeye bırakalım. Evet, bu şekilde tepsiler dolusu bezelerimizi hazırlıyoruz. Evet, vaktimiz olmadığı için hemen açmaya başladık. Hazır yufka büyüklüğünde ve inceliğinde olana kadar yufkalarımızı açalım. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Evet, sacın üzerine alıyoruz. Arkalı önlü şöyle puf puf kabarana kadar yufkaları tek tek kurutarak pişirelim. Evet, közün üzerine alarak da kabarmasını sağlayabilirsiniz. Evet, bu ekip işi. 2 kişi açıyoruz, 1 kişi de pişiriyor.
Evet, bir yandan açılıyor, bir yandan pişiyor. Evet, yufkaları sabırla açarak arkalı önlü puf puf tamamen kuruyana kadar sık sık çevire çevire kurutalım. Evet, açmaya devam ediyoruz. Evet, açtığımız yufkaları teker teker kurutarak pişirelim. Bu ölçülerle 150 tane kuru yufka ekmeği çıkıyor. Evet, 1,5 sene dursa asla bozulma yapmıyor. İçinde yumurta olduğu için böreği de gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka deneyin. Şöyle birkaç gün durduktan sonra yufka poşetlerine koyarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Evet, mantı makarna hamurumu hemen yoğuruyorum. 12 kilo unun üzerine 3 avuç kalın turşuluk tuz ilavesi yapıyorum. 25 tane yumurtayı 1 litre sütle çırptım. Orta kısmına ilave ediyorum. Bir paket irmiği 1,5 litre ılık sütle şöyle 2 saat önceden ıslattık. Orta kısmına ilave ediyorum. Yeteri kadar içme su ilavesi yapalım. Evet, iki elimle hızlıca hamurumu kararak yoğuruyorum. Evet, biraz sert yoğuralım. Yufkadan bir tık daha sert olmalı. Evet, yeteri kadar su ilavesi yaparak ara ara yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurun miktarı oldukça fazla olduğu için yoğurma işlemi biraz zahmetli. Sabırla yoğuralım. Yoğurduğumuz mantı makarna hamurunun üzerini kapatarak 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğimiz hamurdan büyük bir parça keserek sofranın üzerine alalım. Hamuru şöyle yoğurarak toparlayalım. Uzun şeritler halinde keserek yuvarlayalım. Portakaldan daha büyük bezelere keselim. Videodaki gördüğümüz büyüklükte kestikten sonra bezeleri tek tek yuvarlıyorum.
Un serpilmiş bir tepsiye alarak dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Bu şekilde bezelyeleri tek tek hazırlayalım. Evet, ilk aşamada merdane ile, daha sonra oklavayla orta kalınlıkta olana kadar açalım. Yufkadan kalın olmalı. Sacın üzerine alalım. Arkalı 3-4 tur yaptıktan sonra kenara kaldırıyoruz. Fazla pişirmeden kurutalım. Hızlı hızlı çevirerek sofra bezinin üzerine alıyoruz. Üst üste makarna hamurlarını. Yufka gibi pişirmiyoruz. Sadece kurutalım. Bu sayede daha hızlı bir şekilde mantı makarnalarımız kurumuş oluyor. Hem de saçla da oluyor. Pişirdiğimiz mantı hamurlarını soğuması için masanın üstüne alıyoruz. Evet, mantılık olanlar daha ince oluyor. Makarnalar daha kalın. Aynı yöntemle açarak pişirmeye devam edelim. Evet, kalan hamuru hızlıca bezeleri kesiyoruz. Bir miktarını mantı, bir miktarını makarna olarak kesiyoruz. Yuvarlıyoruz. Makarnalar daha büyük, mantılar daha küçük oluyor. Yufkadan biraz kalın olacak mantı hamurları. Dinlendirdikten sonra açmaya devam edelim. Evet, mantı makarna hamurlarını tamamen soğuttuk. Mantı hamurlarını üst üste alıyoruz. Üçgen şeklinde kesiyoruz. Makarna hamurları çok fazla miktarda olduğu için kesmeye getirdik. Dilerseniz evde uzun şeritler halinde kendiniz de kesebilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra ister mantı makarnayı kendiniz kesebilirsiniz. İster üçgen, isterseniz de uzun şeritler halinde. Evet, mantı hamurunu hızlıca kesiyoruz. Hepsini kestik. Sofra bezi üzerine sererek kurutmaya bırakıyoruz. Makarna hamurları da kestirmeye verdik. Geldi. Sofra bezi üzerine sererek tamamen kuruduktan sonra bez torbalarda muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.